Hazreti Halid bin Velid 7. göbekten dedesiyle soyu, Hazreti Peygamber'in soyu ile birleşiyor. Halid, Hazreti Ömer ile yaşıttı. Sağlam ve kuvvetli bir bünyeye sahipti. Yüzü oldukça güzel ve aynı zamanda sertti. Küçüklüğünde at ve deveye binmeyi, ok, yay, mızrak, kalkan ve kılıç kullanmayı öğrendi. Yaratılışından savaşçı ve cesur biriydi. Küçük yaşta babası ona savaş tekniklerini en ince noktasına kadar öğretti. Okuma yazmayı da yetişme çağında öğrendi. Küçüklüğünde öğrendiği bu bilgiler Hazreti Halid'in büyüdüğünde Mekke'nin önde gelen insanlarından olmasını sağladı. Uhud Savaşı'nda müşrik süvarilerin komutanı olmuştu. Zekice hareket etmesiyle Halid bu savaşta büyük rol oynadı. Savaşın kaderini değiştirdi. Müslümanlar savaşın başında büyük başarı elde etmişlerdi. Müşrikler dağılmaya başlamıştı. Savaş alanında Müslümanların arkasında iki dağın arasında bir geçit vardı. Bu geçitten Müslümanların arkasından yapılabilecek bir saldırıyı önlemek için Peygamberimiz oraya okçular yerleştirmiş ve kesinlikle ayrılmamalarını söylemişti. Müşriklerin kaçmaya başladığını gören Müslüman okçular, savaş kazanıldı diye yerlerinden ayrıldılar. Ganimetlerden paylarını almak için ileri atıldılar. Onların ayrıldığını müşrik süvarilerin komutanı Halid görmüştü. Hemen emrindeki süvarilerle dağın arkasına dolandılar. Müslümanlara arkadan saldırdılar. Müslümanlar savaşı tam kazanmışken bu darbe karşısında büyük kayıplar verdiler. Böylece Halid savaşın kaderini değiştirmişti. O savaşta birçok Müslüman şehit oldu. Müslümanların üstün olduğu bu savaş, Halid'in müdahalesi sonucunda müşriklerin üstünlüğü ile sona erdi. Hazreti Peygamber gördüğü bir rüya üzerine Mekke-i Mükerreme'ye gitmeye ve umre ziyareti yapmaya niyet etti. Sahabelerini alarak Mekke'ye doğru hareket etti. Müslümanların geldiğini duyan Mekke müşrikleri onları Mekke'ye sokmamaya karar verdiler. Halid komutasında 200 süvari birliğini Mekke yakınlarındaki bir dağa gönderdiler. Hz. Muhammed sahabeleriyle gelip o dağın eteğindeki bir vadide konakladı. Müslümanlar öğle namazını Mekke'ye dönerek cemaat halinde kıldılar. Bunların bu gafil anlarını gören Halid, ikindi namazında bunlara saldırmaya karar verdi. Durumu melek Cebrail sevgili peygamberimize bildirdi. Hz. Muhammed peygamberimiz de ikindi namazını Halid'in ordularının tarafına dönerek korku namazı şeklinde kıldırdı. Halid'in tuzağının suya düşmesi onu çok sarsmıştı. Kendi kendine şöyle söylenmeye başladı. İşte hakikat ortaya çıktı. Bu adam korunmuştur. Başta hissettiğim gibi bu adam üstün geldi. Müslümanlarla müşrikler arasındaki görüşmeler sonuç vermemişti. Müşrikler Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın arkadaşlarını Mekke'ye sokmamaya kararlıydılar. Daha sonra Peygamberimiz Hz. Muhammed Hudeybiye Anlaşması'nı yaparak geriye Medine'ye döndü. Anlaşma üzerine bir yıl sonra
Hz. Muhammed Aleyhisselam sahabeleriyle birlikte Mekke'ye gelerek umre yaptı. Bundan sonra Halit büyük bunalımlara girdi. Gittiği yolun yanlış olduğunu anlamıştı. Fakat yine de bocalama içindeydi. Kardeşi Velid'in kendisine gönderdiği mektup onu çok etkilemişti. Mektupta Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın da daveti geçince artık kararını verip Müslüman oldu ve doğruca Medine'ye Hazreti Muhammed Peygamberimizin yanına gitti. Hazreti Muhammed Peygamberimiz de kendisini takdir edip yüceltti ve ona Seyfullah, yani Allah'ın kılıcı adını verdi. Hazreti Peygamber elçisini şehit eden Mute'deki Bizans valisine karşı bir ordu gönderdi. Bu savaşa Halit asker olarak katıldı. Müslümanların gelişini duyan Bizans valisi 100.000 kişilik bir ordu topladı. Bizans'tan da 100.000 kişilik bir yardımcı kuvvet geldi. Müslümanlar ise 3.000 kişiydiler. Ordular arasında yapılan savaşta Hazreti Peygamber'in tayin ettiği komutanlar sırayla şehit oldu. Müslüman askerler daha sonra sancağı Halid'e vererek onu komutan tayin ettiler. Halid kararlı bir şekilde düşman ordusuna saldırarak dağılmakta olan Müslümanları topladı. Kafirlerin içine korku saldı. Akşam olduğunda ordular ayrıldı. Halid o gece askerlerin yerlerini değiştirdi. Arka taraftakileri öne, öndekileri arkaya yerleştirdi. Bununla gece Müslümanların yardım aldığını düşmana hissettirmek istedi. Müslümanlara da sabahleyin düşmana çok şiddetli bir şekilde saldırmalarını emretti. Düşman ordusu sabahleyin karşılarında yeni simalar görünce Müslümanların yardım aldığını sandılar. Ani saldırmalar onları iyice korkuttu ve maneviyatları sarsıldı. Onların bu şaşkınlığından yararlanan Halit orduyu geriye doğru çekti. Düşman ordusu peşlerinden takip etmeye cesaret edemediler. İki ordu birbirinden böylece ayrılmış oldu. Düşmanlara iyi bir gözdağı veren Halit, böylece Müslüman ordusunu yok olmaktan kurtarmıştı. Mu'te seferinden dönüşünde 3 ay sonra Halit Mekke'nin fethine katıldı. Daha sonra Hazreti Halit sevgili Peygamberimizle Tebuk seferine katıldı. Hazreti Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir halife seçildi. Hazreti Ebubekir Halid'i dinden dönenlerle savaşmak üzere hazırladığı ordunun başına geçirdi. Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu peygamberliğini ilan edip dinden dönen Tüleyha'nın karargahının bulunduğu yere gelince ordugahı kurdular. Uzun çarpışmalardan sonra Halid'in gösterdiği üstün başarılarla Müslümanlar savaşı kazandılar. Tüleyha ise karısını da alarak kaçtı. Ordusu da dağıldı. Daha sonra Halid bin Velid halifenin emriyle yalancı Müseylime ile savaşmak üzere Yemame'ye gitti. Yemame'de iki ordu karşı karşıya geldi. Halid bin Velid ordunun ön tarafına yeni Müslüman olan Bedevileri koymuştu. Fakat bunlar düşmanın her saldırısında
geri çekiliyor ve ordunun dağılmasına sebep oluyordu. Halid bin Velid, Bedevileri geri alarak ordunun önüne Ensar ve Muhacir'i geçirdi. Savaş çok şiddetli geçiyordu. Müslümanların Bedir'den sonra yaptıkları en şiddetli ve en kanlı savaşlarıydı. İlk Müslümanların büyük başarıları ile savaş Müslümanların lehine dönmüştü. Müseylime'nin de öldürülmesinden sonra kesin zafer kazanılmış oldu. Daha sonra Halid, halifenin emriyle Sasanilerle savaşan Müsenna bin Harise'ye yardım etmek üzere Irak'a gitti. İki ordu birleştirerek beraber hareket ettiler. Hazreti Halid bin Velid, Irak'ta birçok yerde yerli halkla savaş yaptı. Zaferler kazandı ve Irak'ı baştan başa fethetti. Bu fetihleri sırasında Sasani devleti merkezden hiçbir ciddi ordu göndermemişti. Hazreti Halid yalnızca bölgedeki ve sınırdaki muhafız birlikleriyle çarpışmıştı. Hazreti Halid bin Velid, halifenin emriyle Suriye'deki ordulara yardım etmek için Irak'tan ayrıldı. Hazreti Halid, Ecnadeyn bölgesindeki Arm bin el-As'ın yanına gitti ve İslam ordusu böylece 24 bine ulaşmış oldu. Ecnadeyn'e daha önce gelmiş olan Bizans ordusu ise 70 binden fazlaydı. Bu savaşa başkomutan olarak Halid seçilmişti. Çok şiddetli süren karşılıklı çarpışmalardan sonra savaş Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlandı. Bu savaşta Halid bin Velid çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Bu savaşta yenilen Bizanslı askerler Fihle çekildiler. Halid bin Velid onları takip etti. Bizanslı askerler yol üzerindeki nehrin bentlerini yıkarak Müslümanların geçeceği ovayı bataklık yaptılar. Olaydan habersiz olan Müslümanlar bataklığa gelince büyük azimle bataklığa daldılar. Yorucu bir uğraştan sonra bataklığı geçtiler. Fih civarında toplanmış olan Bizans ordularının üzerine yürüdüler. Bizans ordusu yine bozuldu ve kaçmaya başladı. İslam ordusu Halid'in komutasında Fihle girdi. Halid bin Velid hemen orduyu harekete geçirip Dimeşk'e çekilen Bizans ordusunun peşine düştü. Çok şiddetli çatışmalardan sonra Müslümanlar yine zafer kazandılar. Savaş sırasında Halife Hazreti Ömer'in ahitnamesi Ebu Ubeyde'ye ulaşmıştı. Halife Halid'i görevden alıp Ebu Ubeyde'yi başkomutan tayin etmişti. Ebu Ubeyde savaş bitene kadar ahitnameyi okumadı. Anlaşma Halid adına yapıldı. Hazreti Halid Ebu Ubeyde'nin emriyle Maraş'a gitti. Kaleyi kuşattıktan sonra fethetti, halkı boşalttı ve kaleyi yıktırdı. Daha sonra Halid Ebu Ubeyde'nin emriyle Dimeşk'e doğru ilerleyen Heraklius'un gönderdiği ordunun üzerine doğru ilerledi. Dimeşk yakınlarında Yezid, Bizans ordusuyla savaşa tutuşmuştu. Halid'in düşmanı arkasında vurmasıyla Bizans ordusu dağıldı. O savaşta pek azı hariç düşman askerlerin hepsi öldürülmüştü. Halid zaferden sonra Ebu Ubeyde'nin yanına döndü. 24 bin kişilik İslam ordusu Ebu Ubeyde'nin komutasında Yarmuk'ta toplandı.
Bizans ordusu ile çarpışmaya başlayan İslam ordusu uzun çarpışmalardan sonra zaferi kazandılar. Bu savaşta Halid bin Velid'in büyük katkıları oldu. Bu savaştan sonra ona Suriye Fatih unvanı verildi. Halid bin Velid bu savaştan 6 yıl sonra 642 yılında Suriye'de Hıms şehrine 1 mil uzaklıktaki bir köyde vefat etti. Halid bin Velid kendisinden geriye bir at, silah ve kölesinden başka bir şey bırakmadı. Sayısı 40'a ulaşan çocuklarının hepsi veba salgınında vefat etmişlerdi. Vücudunun birçok yerinde yara izleri vardı. Allah ona rahmet etsin.